Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pastanelerde satılan, dünyanın parasını verdiğimiz krakeri yapacağız. Çok kolay, çok pratik, herkesin yapabileceği bir şey. Yaprak kraker yapıyoruz. Bir su bardağı suyumuz var. Bir su bardağı yağımız var. Sıvı yağ. Bir tutamda şöyle çay kaşığı kadar silme tuzumuz var. Evet. Şimdi burada 4 su bardağı unum var. Yavaş yavaş koyacağım. Kıvam alana kadar unu ilave edeceğim. Ne kadar alırsa sonunda belli olacak. Evet. Şimdi bunu şöyle önce bir karıştıralım. Bütün malzeme bu kadar. 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tutam tuz, un. Hiç gözünüz korkmasın. Aman ne kolaymış, hemen gireyim yapayım diyeceksiniz. Şimdi buna şöyle unumu koyarak yoğuruyorum. Ölçüyü azaltıp çoğaltabilirsiniz siz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapacağız. Yağlı bir hamur olduğu için çok kolay, açılması kolay, şekil vermesi çok kolay. Evet, ben buraya bir bardak daha yağ alır tahmin ediyorum. Şimdi bunu ben tezgahıma alayım şöyle. Ne kadar çok yoğurursak o kadar hamurumuz güzel olur. Şöyle özleştire hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar, bakın çok güzel bir hamur. Kıvamını göstereyim. Yumuşak fakat ele yapışmıyor. Bir su bardağı koymuştum. Şöyle yarım su bardağı kadar kaldı. Yani 4,5 su bardağı yetecek. Şimdi bunu bir 15 dakika dinlendirelim. Üstünü örtelim, 15 dakika dinlendirelim. Şimdi bunu 3 parçaya bölelim şimdilik. Şöyle. Tepsimin boyu kadar yağlı kağıdımı kestim. Şöyle ortasına koyuyorum, bastırıyorum ve üstüne aynı ölçüde bir kağıt daha koyuyorum. Şimdi bunu kağıdın boyu kadar açacağım. Kaldırın, yağlı olduğu için yapışmıyor. İncecik yapacağız bunu. Kağıdın boyu kadar açtık. Hatta şöyle elinizle de kağıdın kenarlarına gelecek biçimde uzatırsınız. Hamur o kadar güzel ki istediğiniz şekle girebiliyor. Şimdi bunu tepsiye koyacağım.
Bu arada fırınım 180 derecede fanlıya ayarladım. Eksik kalan yerlere şöyle hamur alıp koyabilirsiniz. Yapışıyor, hiç sorun değil. Tamam. Şimdi bunun üstüne bir tane yumurta sarısı var. Bunu açmak için şöyle bir tatlı kaşığı kadar süt koyuyoruz. Yumurtayı inceltmek için. Şimdi yumurtayı olduğu gibi her yerine sürüyoruz. Yalnız fırına koyduktan sonra en fazla 10 dakikada hemen pişiyor. Ona göre fırınınızı dikkatli, yani fırınınızın yanından ayrılmayın. Devamlı gözünüz onda olsun. Kızarınca hemen çıkarın. Çok ince olduğu için hemen pişiyor. Evet. Şimdi bunu ruletle, pastanelerde nasıl kare kare, ben de öyle keseceğim. Siz arzu ettiğiniz biçimde de kesebilirsiniz. Şimdi bunun üstüne istediğiniz ne varsa dökebilirsiniz. İsterseniz şöyle biraz önce bir susam, çörek otu, yalnız başka çörek otu veya susam da yapabilirsiniz. Siz ne arzu ediyorsanız yapabilirsiniz. Anason da güzel olur ama evde yokmuş, koyamadım. Şöyle ay çekirdeği vardı. Üstüne de şöyle hafif hafif bastırırsanız dökülmez. Başka neler istiyorsanız koyabilirsiniz. Şimdi ısıttığımız 180 derecelik fırına atıyoruz. Fanlı da 180 derecede atıyorum. En fazla 10 dakikada pişer, dikkat edin. Hamurlarınızdan da şöyle bir alternatif sunacağım size. Şöyle aldım, birazcık açtım. İçine biraz susam, birazcık çörek otu koydum. Şimdi bunu böyle yoğuracağım. Uzun uzun yapalım bunları da. Çubuk gibi olsun. Evet, bunu böyle iyice yoğuralım. Hamur o kadar güzel ki insanın oynaması geliyor böyle. Şimdi bunu şöyle parçalara koparıp şöyle uzun galetalar da yapabilirsiniz.
Evet arkadaşlar. Yaprak galetalarımız çıktı fırından. Bunlar da uzunları. Çok güzel oldu. Kıtır kıtır, çıtır çıtır oldu. Size püf noktası, çok ince açın yalnız. Kalın olursa yumuşak olur. İncecik olsun. Bakın ne kadar ince. Bakın, size sesini duydunuz. Harika. Hiç artık çarşıdan almanıza gerek kalmayacak. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.